Çinlilere göre barbar bir baş belası, Avrupalılara göre ise yıkımdan başka bir şey getirmeyen şeytani bir hizmetkar. Birlikte anıldığı ve sorumlu tutulduğu olayların getirdiği kötü şöhrete rağmen tarihteki en sıra dışı ve en yetenekli komutanlardan biri olarak görülüyor. Bahsettiğimiz kişi tabii ki Cengiz Han. 13. yüzyılın başında Orta Asya'daki tüm göçebe kavimleri birleştirip tek bir çatı altında toplamış ve imparatorluğunun sınırları Pasifik'ten Hazar Denizi'ne, oradan da Karadeniz'in kuzeyine kadar ulaşmıştır. Peki hangi taraf haklı? Onun acımasız bir barbar olduğunu söyleyenler mi? Yoksa tarihin görüp görebileceği en büyük liderlerden biri olduğunu söyleyenler mi? Cengiz Han veya doğduktan sonra verilen sert, dayanıklı ve demir gibi anlamlarına karşılık gelen adıyla Timuçin, milattan sonra 1162 yılında günümüzde Rusya-Moğolistan sınırında bulunan Onon Nehri yakınlarında doğdu. Börçigin kabilesinin bir üyesi olarak dünyaya gelen Timuçin, Moğolları 10 yıllar önce Çin karşısında birleştirmeyi başarmış efsanevi Moğol hükümdarı Kabul Kağan'ın soyundan geliyordu. Bu, Timuçin'in sahip olduğu ayırt edici özelliklerden yalnızca biriydi. Nitekim söylentilere göre doğduğunda sağ avucunun içinde gücün ve çok kan döküleceğinin bir işareti olarak aşık kemiği şeklinde bir kan pıhtısı bulunuyordu. Moğol inancına göre bu ileride harika bir lider olacağının açık bir göstergesiydi. Ancak bu aynı zamanda önünde aşması gereken zor sınavların da olacağı anlamına geliyordu. Henüz 9 yaşındayken ailesi ve kabilesinin önde gelenleriyle çıktığı bir gezi dönüşünde babası rakip bir kabilenin geçmişte yaşanan sorunları unutma ve uzlaşma sağlamak isteyen üyelerinin yemek davetiyle karşılaşır. Ancak yemek sırasında Timuçin'in babası Yesügey Bahadır'ın zehirlenerek öldürülmesiyle bu uzlaşma yemeğinin bir tuzak olduğu anlaşılır. Timuçin babasının ölüm haberini aldığında hızlı bir şekilde evine döner ve klanından babasının ölümüyle ona kalan liderliği talep eder. Ancak kabilenin geri kalanı 9 yaşındaki bir çocuğun emri altına girmeyi reddettiğinde Cengiz Han'ın hayatındaki zor dönemler başlar. Kendi topraklarında sığınmacı konumuna gerileyen Timuçin, ailesiyle birlikte yakınlardaki bir dağın eteklerine yerleşir. 13 yaşındayken yiyecek bulmakta oldukça zorlanılan bir dönemde kardeşiyle beraber çıktıkları bir avdan kalan ganimetleri paylaşırken ciddi bir tartışma yaşanır ve onu öldürmek zorunda kalır. Bu olay Cengiz Han'a hayatı boyunca hiçbir zaman unutmayacağı ve birçok kez başvuracağı zor bir gerçeği öğretmiştir. Güç yalnızca kan dökülerek kazanılır. Timuçin bu olaydan kısa bir süre sonra eskiden ailesinin müttefiği olan Tayçiyutlar adındaki bir kabile tarafından kaçırılır ve kısa bir süreliğine şehir şehri gezdirilerek sergilenir. Boyun eğmediği için kötü muamele görüp zor günler geçirdiği bu dönemde ise çabası ve ailesine hala sempati ve sadakat besleyen bir yerlinin yardımıyla esaretten kurtulmayı başarır. Bu kurtuluş Cengiz Han'ın sahip olduğu ünü daha da arttırır. 16 yaşına geldiğinde ailesi tarafından önceden kararlaştırıldığı üzere Börte adındaki genç bir kızla evlenir. Bu ona Börte'nin kabilesiyle ittifak olma şansı tanır. Ancak çok geçmeden işler yine beklenmedik bir şekilde kötüye sarar. Ve düğünden kısa bir süre sonra Börte başka bir rakip kabile Merkitler tarafından kaçırılır. Buna karşılık Cengiz ise yakın arkadaşı Camuka ve eskiden babasının dostu olan Tuğrul Han'la birleşip Börte'nin bulunduğu kampa saldırı düzenler. Başarılı geçen ilk gece baskınında ise amacına ulaşır ve Börte'yi kurtarır. Bu olayın üzerinden 9 ay geçtikten sonra Börte bir doğum yapar ve anlamı misafir olan Joji adında bir bebek dünyaya gelir. Çocuğun gerçek babasının kim olduğuna dair ciddi şüpheler olsa da Cengiz Han Joji'yi kendi oğlu olarak kabul eder ve kimse alınan bu kararı sorgulamaya cesaret edemez. Cengiz Han'ın sonraki yıllarda daha birçok eşi ve çocuğu olacaksa da yalnızca Börte ile birlikte sahip olduğu 4 erkek çocuğunu ailesine ve mirasına kabul etmiştir. Börte'nin kurtarılmasından sonra Cengiz Han kardeşlerinden ve güvendiği kişilerden oluşan bir birlik kurmaya başlar. Bu, kendi aralarında kavga etmekten başka bir şey yapmayan göçebe Moğol kabilelerini birleştirerek büyük bir imparatorluk kurma hayalini gerçekleştirme adına attığı ilk adım olur. Sonraki yıllarda Cengiz, sahip olduğu küçük birliği alarak Bozkır'daki tüm kavimleri birer birer kendi emri altında toplamaya başladı. Aslında amacına ulaşma adına izlediği yol oldukça basitti. Var olan tüm bölünmüşlükleri ortadan kaldır. Bunun için katliam yapman gerekse bile. Uzun uğraşlar sonucunda Moğolların çoğunluğu Çin'in karşısında tek bir çatı altında toplanmış ve Cengiz'in küçük birliği 20.000 kişilik güçlü ve elit bir savaşçı grubuna dönüşmüştü.
Bu elit ordunun yönünü uzun yıllar önce babasını öldüren Tatarlara çevirdiğinde ise ilk gerçek sınavıyla karşılaşmış oldu. Savaş bitip toz bulutu ortadan kalktığında açığa çıkan şey Cengiz Han ve ordusunun mutlak zaferiydi. Parlak taktiksel zekanın acımasızlık dolu vahşi bir güçle birleştirilmesi genç Cengiz'in olağanüstü bir savaş alanı lideri olduğunu kanıtlıyordu. Birkaç yıl içinde sahip olduğu ordu ve topraklar Naymanlar, Merkitler ve Tayçiyotlar gibi küçük grupların da yenilgiye uğratılmasıyla daha da büyüdü ve Orta Asya bozkırlarında hüküm süren önemli bir güç haline geldi. Taktiksel düşünce açısından savaş alanında oldukça başarılı bir komutan olan Cengiz Han, bu özelliğinin yanında savaşların yalnızca fiziksel bir mücadeleden ibaret olmadığını, zafer kazanmak için askeri istihbaratın da oldukça önemli olduğunu farkındaydı. Tam da bu yüzden kendine bağlı çalışan oldukça geniş bir casus ağına sahipti. Bu kişiler karşı karşıya gelinecek düşmanların güçlü ve zayıf yönlerine dair bilgi sızdırmakla birlikte bazen bir suikastçı gibi davranarak karşı tarafın askeri ve politik açıdan kilit isimlerini de saf dışı bırakıyorlardı. Bununla birlikte Cengiz Han'ın liderlik ettiği ordu ele geçirilen yerlerdeki yeni teknolojilere de oldukça hızlı uyum sağlıyor. Bu da ordunun daima güncel ve hareketli kalması avantajını beraberinde getiriyordu. Sıradan bir Moğol askeri ok, yay, kılıç, tahta veya sertleştirilmiş deriden bir kalkan ve bir de kement taşırdı. Bunun yanında çeşitli vücut zırhlarına ve gerektiğinde düşmanlarını atlarından düşürebilmek için ucunda kanca bulunan bir de mızrağa sahiplerdi. Öte yandan farklı durumlara uygun çeşitli saldırı ve savunma organizasyonlarıyla güçlendirilen orduda şamanların da bulunması, askeri liderliğin yanında Cengiz Han'ın geleneklere uygun olarak ruhani bir kimliğe de sahip olup orduyu psikolojik yönden de güçlü kılmak istediğinin kanıtıydı. Moğolların tek bir çatı altında toplanmasından sonra Çin'e düzenlenecek sefer öncesinde Cengiz Han'ın isteğiyle büyük bir kurultay toplandı ve kendisine kainatın hakimi anlamına gelen Cengiz Kağan unvanı verildi. Kağan yeni zaferler elde etme amacıyla sahip olduğu kuvvetleri 1207 yılında Şişia, Batı Şia ya da Tankut Krallığı adlarıyla bilinen bölgeye çevirdi. Bu dönemde Çin sahasında varlık gösteren 3 devlet bulunmaktaydı ve bunlar Batı Şia, kuzeydeki Çin Hanedanı ve güneydeki Sang Hanedanı'ydı. Batı Şia'ya yapılan ilk saldırıdan 2 yıl sonra krallık koşulsuz bir şekilde teslim olmayı kabul etti. Ve Cengiz Han yönünü yıllar önce atalarına karşı işledikleri suçlardan dolayı asıl hedefi olan kuzeydeki Çin Hanedanı'na çevirdi. 1211 yılında başlayan sefer, karşılıklı meydan okumalar, isyanlar, politik kargaşalar, ihanetler, kuşatmalar ve daha birçok ilgi çekici noktaya sahip olay sonucunda 1217 yılında Çin'in büyük çoğunluğunun Moğollar tarafından ele geçirilmesiyle sonuçlandı. Rivayetlere göre savaş o kadar şiddetli geçti ki Harzemşahlar tarafından gönderilen bir elçi bölgeye yaklaştığında uzak mesafelerden bile fark edilebilen karla kaplı bir tepe görür. Yerli halktan birine bu tepenin ne olduğunu sorduğunda ise bunun Cengiz'in askerleri tarafından öldürülen Çinlilerin kemikleri olduğu cevabını alır. Nitekim savaş yıllarında çoğunluğu Çin tarafından olmak üzere yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. Çin'de kontrolün büyük ölçüde sağlanmasının ardından Cengiz Han bölgeye yerel yöneticiler atayarak başkent Karakurum'a doğru yola çıkar. Bu süreçte gittikçe daha da güçlenen Büyük Moğol İmparatorluğu, günümüzde İran ve Afganistan topraklarına karşılık gelen bölgede kurulmuş Türk bir devlet olan Harzemşahlarla diplomatik ilişkiler de kurdu. Ancak Otrar şehrinin valisi tarafından 450 kişilik bir Moğol ticaret kervanında bulunan tüccarlara casusluk yaptıkları gerekçesiyle gerçekleştirilen saldırı, tüm kervanın öldürülmesi ve mallara el konulmasıyla sonuçlandığında iki ülke arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar. Bu durum karşısında öfkeden deliye dönen Cengiz Han, bu küçük düşürücü hadiseye rağmen ilk çare olarak savaş yerine diplomasiyi seçti ve Harzemşah Sultanı'na Otrar valisi İnalcık'ın sebep olduğu ölümlere karşılık cezalandırılmasını talep eden bir elçi heyeti gönderdi. Ancak sultanın bu talebe cevabı elçilerin başlarını geri göndermek oldu. Çok geçmeden bu hareketin büyük bir hata olduğu kanıtlanacaktı. 1219 yılında Cengiz Han bizzat yönettiği 200 bin kişilik bir orduyla Harzemşah Devleti'nin sınırlarına ulaştı. Ve ülkedeki büyük şehirleri birer birer saf dışı bırakmaya başladı. 2 yıl sonra yani 1221 yılında sultan ve ailesinin büyük çoğunluğu ya yakalanıp ölümle cezalandırıldı ya da sürgün edildi. Böylece Harzemşahlar tarihe karışmış oldu.
Harzemşahların yenilgiye uğratılmasından sonra Cengiz Han'ın damadı Nişabur kuşatması sırasında hayatını kaybettiğinde Han'ın Börte'den olan en küçük oğlu Tuluy tarafından kız kardeşinin isteği üzerine insanlık tarihinin gördüğü en büyük katliamlardan biri gerçekleştirildi. Yaşlı, genç, kadın, çocuk, hatta hayvanlar bile bu katliamda hedef alınanlar arasındaydı. Öyle ki olaydan sonra şehirde yaşayanların 1/10'inin bile hayatta kalmadığı söylenir. Olay sırasında Cengiz Han'ın ise şehirde olmadığı tahmin ediliyor. Acımasız bir savaş komutanı olarak bilinmesine rağmen Cengiz Han, fetihler kadar barışa ve refaha da önem veren yetenekli bir devlet adamıydı. Emri altındaki bölgelerin Cengiz Han yasaları denilen sosyal, politik ve daha birçok farklı alanda çeşitli düzenlemeler içeren kurallara göre yönetilmesini sağlamıştı. Ünlü Cengiz Han yasalarıyla kalıcı barışa engel olan kan davaları, işkence, hırsızlık, yalancı şahitlik, çevreye zarar verebilecek her türlü eylem ve sebebi ne olursa olsun haksız kazanç sağlama veya iltimas kesinlikle yasaklanmış, yetkinlik, verimlilik ve liyakat gözetilmiştir. Ayrıca ele geçirilen bölgelerdeki zanaatkarlara, doktorlara ve inanç ya da millet ayrımı yapılmaksızın tüm din adamlarına, kısaca belirli seviyede bilgi ve becerisi olan eğitimli herkese saygı gösterilmiştir. Tüm bunların temel amacı farklı uluslardan insanların imparatorluk çatısı altında barış ve uyum içinde yaşayabilmesini sağlamaktı. Harzemşahlarla yapılan savaştan önce Cengiz Han kendine bağlı olan Batı Şia ya da diğer adıyla Tangut Krallığından destek istemiş, ancak alaylı bir şekilde ret cevabı almıştı. Kendisine yapılan bu davranışı unutmayan Kaan, 1225 yılında yönünü tekrar doğuya çevirerek Tangut Krallığı üzerine sefere çıktı. Ancak devamında bir av sırasında attan düşerek ciddi şekilde yaralandı. Tangutların korktuğu yönünde bir düşünceye kapılmalarını istemediği için de ölmem gerekse bile seferi ertelemeyin emri verdi ve ilerleme devam etti. Moğollar krallığa bağlı bölgeleri öyle ağır yakıp yıkıyorlardı ki Tangutlar kısa süre içinde barış istemek zorunda kaldı. Cengiz Han'ın ölmeden önceki son isteği, "Ölümümü kimsenin öğrenmesine izin vermeyin. Hiçbir zaman ağlamayın ve yas tutmayın. Böylece düşmanlarımızın hiçbir şeyden haberi olmaz. Tangut halkının ve yöneticilerinin tamamını kararlaştırılan zamanda şehri terk ettiklerinde yok edin" şeklindeydi. Nitekim Kaan'ın bu son isteği yerine getirildi ve bu yüzdendir ki o yıllardan sonra tarihi kayıtlarda Tangutlarla ilgili herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. Ağustos 1227'de Cengiz Han büyük bir ihtimalle iç kanamadan hayatını kaybettiğinde 65 yaşındaydı. Cenazesi Moğol geleneğine uygun olarak sade ve gösterişsiz bir şekilde yapıldı. Mezarı büyük bir anıtla işaretlenmek yerine hiçbir zaman bulunamaması ve rahatsız edilmemesi için gizli bir yere yerleştirildi. Nerede olduğu günümüzde bile hala sırrını koruyor. Cengiz Han'ın ve Moğolların yaşamı hakkında önemli bilgiler veren 1240 tarihli Moğolların Gizli Tarihi adlı eserde ise bu konuyla ilgili hiçbir kayıt bulunmamakta. Ancak genel görüş mezarın suyunun yönü değiştirilerek Onon Nehri'nin altına gömüldüğü yönünde. Cengiz Han'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu Ögeday yönetiminde imparatorluğun gücü ve sınırları zirve noktasına ulaştı. Ögeday'ın ölümünden sonra ise imparatorluğun önde gelenlerinin Moğolistan'a dönmesiyle Büyük Moğol İmparatorluğu kısa ömürlü bir hüküm sürdü. Artık tüm hikayeyi biliyorsunuz. Yani Cengiz Han'ın baş belası bir barbar mı, yoksa eşine az rastlanan yetenekli bir lider mi olduğu konusunda kendi kararınızı verebilirsiniz. Başka bir videoda ve tabii ki başka bir hikayede görüşmek üzere.